Merhaba arkadaşlar, kısa ve hafif bir aranın ardından beraberiz. Umarım hepiniz için her şey yolunda gidiyordur. Yoğun bir çalışma döneminden dolayı birazcık ara vermek zorunda kaldık. Fakat bundan sonra videolarımıza devam edeceğiz. Sorularınız olduğu zaman YouTube'dan veya Instagram hesaplarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan bizlere yazabilirsiniz. Geri dönüş için elimizden geleni yapacağız. Bugün sizlerle antidepresanların bırakılmasını konuşmak istiyorum. Çünkü bu anlamda fazlasıyla danışan alıyoruz. Ve çok fazla soru soruyorsunuz ilaçlarınızla ilgili. Genelde antidepresanların aniden bırakılmasının vermiş olduğu etkiler, tabii ki o yoksunluk belirtileri dediğimiz etkilerle beraber ister istemez klinisyenlere başvuruyorsunuz veya psikiyatrlara başvuruyorsunuz. Birazcık bu konuya değinmek istiyorum bugün. Antidepresanların çalışma ilkesini çözersek eğer ilacı nasıl içmemiz gerektiğini ve nasıl bırakmamız gerektiğini de öğreniriz diye düşünüyorum ben. Bir kere her şeyden önce antidepresan denilince dünyada aklımıza ilk gelen şey tabii ki depresyon. Şu anda birçok insanın muzdarip olduğu ve gerçekten hemen hemen hepimize bulaşan, aslında bir virüs gibi hepimizin yaşamış olduğu bir problem depresyon. Kimi insan bunu çok fazla anlayabiliyor. Kimimiz aslında bunu anlamadan da içinde bulunduğumuz durumun adını bilmeden de yaşıyor olabiliyoruz. Belki de aslında o en tehlikelisi olmuş olabilir diye düşünüyorum ben. Zaten böyle bir durumun içerisindeyken, yani bu kadar müdahaleli, bu kadar zor şartlar altında yaşam, bu kadar çok kaotik olayların içerisinde, dünyada savaşlar, işte bir yandan tehlike altında hissetmek, o güvenli liman arayışı hepimizin içinde devam ediyor. Bu gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Hepimiz için çok büyük bir sıkıntı. Yani küçük çocuklarımızdan tutun, yetişkinlerimize, yaşlılarımıza kadar büyük bir sıkıntı. Umarım bu süreçler geçer. Umarım gerçekten herkesin kendini doğru yer ve doğru zamanda keşfedebildiği bir zaman dilimi yaratılır. Ve en kısa zamanda bulunur bu insanların elinde çünkü. Böyle ümit ediyorum diyelim. Dileğimiz bu yönde. Şimdi gelelim antidepresanların çalışma ilkesine. Antidepresanlar, genelde antidepresan üzerinden de gitmek istemiyorum. Çünkü hangi ilacı içerseniz için sonuçta bu vücutta bir depo alanı oluşturuyor. Yani sadece antidepresanı kestiği zaman insan yoksunluk belirtisi yaşamaz. Ya da sadece vücudundan antidepresan eksildiğinde tuhaflık yaşamaz. Bazen tansiyon ilacı, işte hipertansiyon ilaçları, kolesterol ilaçları, süreklilik arz eden ve sürekli kullandığımız ilaçları bir zaman sonra gerçekten bırakırsak bir takım etkilere maruz kalırız ve bunlar çok normaldir. Antidepresanların ise şöyle bir özelliği var. Çünkü bana sürekli soruyorsunuz, ben şimdi bağımlı mı oldum? Eyvah, ne yapacağım? İlacı kesince kendimi kaybedecek gibi oluyorum. O zaman ben hep ilaçla mı yaşayacağım diye bir takım endişeleri oluyor insanların. Şimdi beynimizde sonuçta antidepresanın çalışma ilkesi şuna dayalıdır. Beynimizde serotonin ve dopamin diye bir hormon var, biliyorsunuz ki. Antidepresanın amacı serotonin ve dopaminin geri emilimini önlemeyi amaçlar. Yani serotonin ve dopamin beynimizde var olan bir olgu. Fakat bir takım psikiyatrik durumlarda ve psikiyatrik rahatsızlıklarda serotonin ve dopaminin seviyesi düşer. Bu seviyenin düşmesi ilk önce davranışlarımıza yansır. Davranışlarımıza yansıdığı zaman biz bunun vücudumuz siren çalmaya başlar. Yani burada bir tehlike algısı var. Sonrasında biz bunu antidepresanlarla desteklemeye çalışırız. Amacımız nedir? Serotonin ve dopamin azaldığı zaman kişi bu düşüşten fazla etkilenmesin. Ve bu yüzden antidepresana başlanır. Antidepresana başlanır, serotonin ve dopamin seviyesine bakılır ve bu arada en önemli problemlerden bir tanesi antidepresanı tavsiye üzerine almak. Ben buna çok rastlıyorum. Gerçekten bu konuda da çok üzülüyorum. Çünkü bu çok bir durum. Yani benim tansiyonum çıktı, senin tansiyon ilacından ver ben de deneyeyim gibi bir şey oluyor bu. Ve gerçekten çok akla mantığa sığan bir durum değil. Genelde mesela ya işte komşum çocuklarına çok iyi sabredebiliyor. Baktım, sen ne içiyorsun dedim. İşte şu antidepresanı içiyorum dedi. Hemen ben de alayım, ben de başlayayım, bana da iyi gelsin. Bir kere hiçbirimizin serotonin ve dopamin seviyesi birbirimizle aynı değil. Hiçbirimizin yaşadığı depresyon birbiriyle aynı değil. Ve yaşadığımız şeyin depresyon olduğunu da bilmiyor olabiliriz. Belki biz bir yaygın anksiyete bozukluğu yaşıyoruzdur. Belki depresyon yaşamıyoruzdur. Belki biz bipolar bozukluk yaşıyoruzdur. Belki biz bir borderline kişilik bozukluğuna sahibizdir. Ve bunun
tedavisi antidepresandan geçmiyordur belki. Ya da bazı insanlarımız benzodiazepinler dediğimiz ilaçlar, yani sakinleştirici ilaçlar kullanıyorlar. Anksiyeteyi önleyici ilaçlar kullanıyorlar. Herkesin bunu kullanmasından yana değilim. Bu biraz şeye benziyor. Mide asidiniz var. Mide kanseri ilacı içiyorsunuz. Yani mide kanserini mide asidi ilacıyla geçiremezsiniz zaten. Buna imkan yok. O yüzden lütfen tavsiyeler üzerine antidepresan kullanmayalım. Bu bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü yanlış ilaç kullanımı gerçekten çok yanlış bir tedaviye insanı sevk eder. O yüzden mümkünse bu konuya dikkat edelim istiyorum. Antidepresanlar aniden kesildiklerinde ne olur? Bazı insanlarımız işte özellikle seanslarda ben hayatım boyunca antidepresan mı kullanacağım, ki zaten daha kullanmaya başlayalı 6 ay olmuş. Bizim için antidepresanın uzun süreli kullanımında 6 ay, 1 sene, 3 yıl bu tarz uzun süreli kullanımlarda antidepresan aniden kesilirse eğer yaşayacağımız bir takım yoksunluk belirtileri var. Bu yoksunluk belirtileri çarpıntı hissi, her an bir şey olacakmış hissi, daha canlı, daha aktif rüyalar, daha canlı düşünme, fakat korku, uykusuzluk hissi, ağızda kuruma, terleme, ani sıçramalar, elektrik çarpılıyormuş hissi gibi bir takım hislere yol açar antidepresanların aniden kesilmesi. Hatta eğer antidepresanınızı keseceksiniz, mutlaka bir psikiyatriye başvurup ben bu antidepresanı içmek istemiyorum dediğinizde belki de o yoksunluk belirtilerini azaltmak için size gerçekten farklı bir antidepresan önerecektir. Bazen antidepresanlar antidepresanlarla kesilir. Bazen antidepresanlar benzodiazepinlerle kesilir. Bazen antidepresan yanına sakinleştirici verilir. Siz o etkileri daha az yaşayın diye. Mümkünse sağlıklı ilaç kesilmesini anlayabilmek için depresyon ilaçlarının, antidepresan ilaçlarının çalışma sistemlerini anlamanız gerekiyor. Ve ben şunu da altını çizmek istiyorum. Mümkünse bunu araştırın diyecektim. Mümkünse bunu araştırın. Buna her yerden bakın. Ben antidepresanımı kesmek istiyorum ve ne yapmalıyım dediğiniz zaman karşınıza çıkacak olan ilk bilgi zaten psikiyatristinize başvurun olacak. Bir doktor eşliğinde, bir farmakolog eşliğinde, psikofarmakolog eşliğinde ilaçlarınızı kesmeye gayret edin. Çünkü öyle olmadığı zaman siz bir süreç geçirdiniz, bir zaman geçirdiniz ve iyileşebilmek için o ilaçları içtiniz. Fakat iyileşebilmek için o ilaçları içtikten sonra belki serotonin, dopamin seviyesini tam artık yakalamaya yakınken ya da tamam hani bir tık daha ben kendimi iyi hissediyorum dediğiniz anda bağımlı mıyım korkusuyla ilacı keserseniz bu sefer tamamen dopamin ve serotonin dengesini bozmuş olacaksınız. Ve hadi tedavi sil baştan. O yüzden çok rica ediyorum, doktorlarınıza danışmadan hiçbir şekilde ilacınızı kesmeyin. Hiç kimsenin tavsiyesi üzerine de ilaç almayın. Özellikle antidepresan veya sakinleştirici tarzı veya uyku hapı, basit uyku hapları dediğiniz, ya aldım içtim uyuyorum ne olacak ki dediğiniz, bu da şey demek değil yani şak diye bağımlı oluyorsunuz diye bir şey yok. Antidepresan kullanan insanlarda böyle bir korku oluyor, işte eyvah ben bağımlıyım. Ya içtiğiniz maddelerin bağımlılık oranları bellidir. İçtiğiniz maddelerin bağımlılık oranlarını belki sizler bilmiyorsunuzdur ama bizler biliyoruzdur. Zaten bağımlı olabileceğiniz ya da bağımlılık yaratacak olan bir ilaç verilmez. Verildiği zaman da mutlaka kontrol altında verilir. Fakat her zaman söylüyorum, kontrol böyle durumlarda aslında hastanın elinde. Sizler gelirseniz dersiniz ki ben bu ilacı bırakmak istiyorum, rahatlıkla bırakabilirsiniz. İlaca başlamanız gerektiği bir dönemde bizler sizi gördüğümüzde de hangi ilaca başlayıp hangi dozda ne kadar ve ne kadar süreyle kullanacağınız bilgilerine zaten mutlaka vakıf olacaksınız bizlerle görüştükten sonra. Depresyonsuz bir dünya diliyorum. En önemlisi bu. Antidepresanların hiç olmadığı bir dünya diliyorum. Depresyon kelimesini gelecek nesillere unutturacak bir dünya diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. En kısa zamanda yine yeniden burada farklı konularla görüşmek üzere.